Herkese iyi akşamlar. Bildiğiniz gibi bu hafta İstanbul'da TÜYAP Kitap Fuarı var. Benim oğlum da okulu arkadaşlarıyla birlikte bu fuarı ziyarete gitti. Gitmeden önce de babasından ve benden orada harcayabilmek üzere belirli bir para istedi. Bugünkü konumuz burada başlıyor. Şöyle, biz bu parayı babası da ben de o akşam vermeyi unuttuk. Sabah kalktığında da kendisi bizden bu parayı talep etmeyi unuttu. Nitekim fuara gittiğinde bir baktı ki parası yok ve büyük bir aceleyle beni aradı. Anne dedi, bana para vermediniz ve ben burada geziyorum ama cebimde 1 liram yok. Neyse biz telefonu kapattık. Sonra biz babasıyla telefonda konuştuk. Babası da dedi ki, söyle ona beğendiği kitapların fotoğrafını çeksin. Bakarsınız, araştırırsınız. Eğer gerçekten güzel bulursanız hafta sonu gider fuardan alırız. Neyse tabii burada böyle bir sorun görünmese de bu benim içime dert oldu. Ben nasıl bu çocuğa bu parayı vermem diye karalar bağladım. Oysa o parayı benim vermememin yanında çocuğun da talep etmemesi olayı var. Yani bu parayı vermek ne kadar benim sorumluluğumsa bu paraya gerçekten ihtiyacı olan kişinin bu parayı talep etmesi de arkasına durması da hatırlaması da asıl onun sorumluluğu. İşte burada benim mali müşavir yani muhasebeci güdülerim devreye girdi ve bir analiz yaptım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım size de bir faydası olur. Şimdi düşünüyorum, diyorum ki biz ebeveynler olarak çocuklarımızı ne kadar seviyoruz, onlara ne kadar tutkunuz. Onlar bizden talep etse de etmese de, istese de istemese de aslında bizim hayatlarımız onları mutlu etmek üzerine kurulu. Kredi kartlarımız mesela, içleri onlara aldığımız oyuncağıydı, giysisiydi, işte kitabıydı, gerekli, gereksiz bir sürü şeyle dolu. Hele bir de düşünün, doğum günleri var, yeni yıl var, karne dönemleri var. O dönemlerde sanki bizim çocuğumuz dünyadaki tek çocuk haline geliyor. Aynı bugün benim yaşadığım gibi. Dedim kendi kendime, ya Fulya, sen büyük bir hipnozun içindesin. Gerçekten yaşadığımız şey bir hipnoz. Düşünsenize, çocuklarımıza kendimize kıyamadığımız büyüklükte hediyeler alıyoruz. Ve zannediyoruz ki onlara ne kadar büyük hediye alırsak o kadar iyi anne baba olabiliriz. Onları özel okulun en özeline götürüyoruz. İyinin en iyisine sahip olması için uğraşıyoruz. Zannediyoruz ki biz bunca fedakar yaptığımızda onların içindeki dahi açığa çıkacak ve herkes alkışlayacak. Bu çocuğun anne babasına helal olsun diyecek. Yanılıyorsam söyleyin. Düşünsenize, sırf kendi çocukları kendilerinin yaşadığı travmaları yaşamasın, yoklukları çekmesin, verdiği çabayı sarf etmek zorunda kalmasın diye didinen onca anne baba var. Ve tek istedikleri bir zaman sonra çocukları onların bu yaptıkları büyük fedakarlıkları fark etsin ve büyük adam olsunlar. Oysa neticede baktığınızda bu ailelerin çocukları onların tahayyül ettiklerinin 1/3 bile olamıyor. Hatta tam tersine birçoğu aşırı tatminsiz, sorumluluk almayan, hayatında üretkenlik olmayan, yeni bir şeyler yaratamayan, sırtlarını anne babaya yaslayan daha pasif çocuklar haline geliyor. Sonra bakıyorlar ki beklentilerin o kadar altında bir performans var ki sonra da düşünüyorlar. Ben bunca emeği ne uğruna verdim? Yıllar çaba, kan, ter, gözyaşı. Sonuç? Şunu ben dahil hiçbirimiz unutmaması lazım. Çocuğumuza yapabileceğimiz 2 alternatifimiz var. Biri hediye, öbürü yatırım. Hediye adı üstünde. Karşılıksız verilir ve karşılığında bir beklentisi olmaz. Çocuğumuzu hediyelere boğarsak onlardan bir şey bekleme hakkını elimizden alırız. Çocuklarımızı hediyelere boğarsak onlardan ne üretken ne de minnettar olmalarını umabiliriz. Oysa hediye yerine yatırıma odaklanmamız lazım. Yatırım bambaşka bir şey. Yatırımın beklenen bir getirisi var. Hediyenin ise böyle bir taahhüdü yok arkadaşlar. Çocuklarınıza yatırım yaparak onlara hem maddi hem manevi sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. En önemlisi de
En önemli yatırım da onlara verdiğiniz zaman ve dikkattir. Onların eğitimlerine, yeteneklerine ve kaynaklarına zaman ayırmak, bunların üzerinde maddi manevi yatırımlar yapmak sizi beklenenin ötesinde iyi bir anne baba yapar. Çocuğunuza yaptığınız her tür yatırım onları finansal anlamda güvende tutar. Onların yeteneklerini geliştirir. Onların fırsatları görmesine sağlar. Böylece daha sağlıklı, ödülü ve hediyeyi kendi içsel gelişiminde bulan daha tatminkar çocuklar yetiştirebiliriz. Unutmayalım, bizler gelecekteki çocuklarımıza ya da aile mirasımıza yatırım yapmaktansa hediyeyle anlık olarak kendimizi ödüllendirmeyi seçersek yalnızca bugüne yatırım yapmış oluruz. Bu nedenle isteğim bir hediye yaratmaktansa çocuklarımıza yatırım yapalım. Onları içsel olarak, finansal olarak, duygusal olarak belirli tatminde insanlar olarak yetiştirelim. İçsel tatmini tam olan, kaynağı, duyguyu, başarıyı, mutluluğu ve ödülü içten bulan çocuklar emin olun hayalimizdeki yetişkinler olacak. Ve ancak o zaman bizler de iyi anne baba olabileceğiz.